Herkese merhabalar. Hepiniz YouTube kanalım Gülümseten Marifetlere hoş geldiniz. Bugünkü örgü anlatımımda bu görmüş olduğunuz iki şişle örülen ve çok güzel, ayakta da çok hoş duran, kullanışlı bir bebek patik modeli yapımını sizlerle paylaşmak istiyorum. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve hep birlikte örmüş oluruz. Şimdi hep birlikte gerekli malzemelerimize geçelim ve örmeye başlayalım. Evet, patiğim için gerekli malzemelerim: 2 renk patiklik ip kullandım. 1 adet iğnem var ve 3 milimetre şişlerim var. Öncelikle pembe rengimle örmeye başlayacağım. İpimi ben boynuma atarak örüyorum. Sizler nasıl örüyorsanız o şekilde başlayabilirsiniz. Atacağım ilmek miktarında ipimi bu şekilde bırakıyorum. Bir tek şiş üzerine başlıyorum ben. İlmeklerimi bu şekilde atıyorum. Böyle 50 adet ilmek atalım. Böyle 50 tane ilmeğimi attım. Benim bu attığım ilmek sayısı 6 aydan 1 yaşa kadar olan bebeklerinize olacaktır. Daha büyük küçük başlamak isterseniz 2 ilmek eksik, 2 ilmek fazla, 4 ilmek eksik, 4 ilmek fazla başlayabilirsiniz. Şimdi burası örgümün arka yüzü. Bakın şu şekilde. İlk ilmeğimi her zaman örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi ters olarak örmeye devam ediyorum. Böyle son bir ilmek kalana kadar örelim. Son ilmeğime geldim. Onu da her zaman düz olarak örüyorum. Son ilmeğimi düz ördüm. Bakın burası örgümün arka yüzüydü. Şimdi örgümün ön yüzünü çeviriyorum. Bakın ön yüzün alt kısmı daha güzel duruyor. Bakın böyle çizgi çizgi. Burası örgünün ön yüzü. Şimdi yine ilk ilmeği her zamanki gibi örmeden alıyorum. Sonrakileri ters olarak örüyorum. Örgünün ön yüzündeyim. İlmekleri ben örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde ters olarak örüyorum. Haroşa sırasını bu şekilde oluşturuyorum. Bakın böyle bir diş haroşa sırası oluşturmuş olduk şu an. Sıranın sonuna kadar gideceğim. Son ilmeği yine düz olarak öreceğim. Her zaman ilk ilmeği örmeden alıp son ilmeği düz örüyorum ki kenarlarım daha düzgün ortaya çıkmış oluyor bu şekilde. Haroşa sırasını ise ilmekleri örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde ters olarak örerek oluşturuyorum. Böyle örmeye devam edelim ve sıralarımızı tamamlayalım. Evet, bakın böyle sıralarımı tamamladım. Örgümün ön yüzündeyim. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 diş haroşa sırası ördüm. Şimdi buradan sonra artık ilmeklerimizi 3'e ayıracağız. 20 bu tarafa, 20 bu tarafa, 10 tane de orta kısımda kalacak. Şimdi örmeye başlayalım. Tek tek örerek 20 tane ilmeğimizi bu şişimize alalım. Şimdi 20 tane ilmeğim burada. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Şimdi 10 tane ilmeğim var burada. 10 taneyi öreceğim orta kısımdaki. 20 tane ilmeğim burada ayrı. Şimdi 10 tane ilmeği örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tanesini ördüm. 10'la 11'i birlikte ördüm. Ve geriye dönüyorum. Örgümü çevirdim burada. İlk ilmeği örmeden aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bakın 2, 4, 6, 8, 9 tane ilmeği aldım. 10'la yanındakini birlikte ters olarak örüyorum. İkisini birlikte. Şimdi örgümü çeviriyorum. Tekrar ön yüze. Böyle ortadaki 10 ilmek üzerinden örgümüzü devam ettiriyoruz. İlk ilmeği örmeden aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bakın 10. ilmeğim artık diğer ilmeklerden ayrılmış durumda. Şöyle bakın. Saymanıza gerek yok.
Onuncuyla bir buradan ilmeği yanına katarak ikisini birlikte örüyorum. Ve örgümü çeviriyorum tekrardan. Bakın 10 ilmeğim ayrılmış bir durumda. İlk ilmeği örmeden aldım. Yine aynı şekilde 10. ilmeğe kadar örelim. 10. ilmekle bir ilmek de bu taraftan alıp ikisini birlikte ters örelim. Tekrar örgünün ön yüzüne geçelim. Böyle örmeye devam edelim. 13 ilmek bu tarafta, 13 ilmek bu tarafta kalana kadar devam edelim. Her döndükçe bir buradan ilmek eksilerek gidecek. Ortadaki 10 ilmeğimiz sabit ilerleyecek. Patiğimizin şu kısmını yapıyoruz. Evet, bakın böyle dönerek geldim. Sıralarımı tamamladım. Şimdi şurada kenardakileri sayalım bakın. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 ilmek burada. 10 ilmek ortada. 13 ilmeğim de bu tarafta kaldı. Toplamda 36 tane ilmeğim kaldı. 13, 13, 26, 10 da burada. 36 ilmeğim kaldı. Şimdi en son buradan dönmüştüm. Artık örmeye devam ediyorum şöyle. Şöyle bir sayalım bakın. Döne döne ördüğümüz haroşa sıralarını sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıra olmuş. Şimdi bu ilmeğimi artık tek örüyorum. Burada delikli bir kısım oluşmasın diye şuradan bir ilmek alacağım. Bakın şuradan bir ilmek çıkartıyorum. Bu ilmekle birlikte yanındakini birlikte örüyorum. Bunu buradan geçişte delikli bir kısım oluşmasın diye yaptım. Böyle sırayı tamamlayalım. Evet, artık ilmeklerin tamamını ördük. Şimdi örgünün arka yüzüne geçelim. Yine ilmekleri tek tek örelim. Artık ilmeklerin tamamını öreceğiz. Böyle örerek ilerleyelim. Şu kısımda yine şuradan aradan ilmek alarak örelim. Burada delikli bir kısım oluşmasın. Orayı birlikte yapalım. Evet, yine o tam ayrım yerine geldim. Böyle devam edersek de olur ama şurada böyle delikli bir kısım oluşuyor. Hoş bir görüntü olmuyor. O yüzden şöyle şuradan bir ilmek alıyorum ben. Bununla bunu birlikte örüyorum. Ne artmış ne eksilmiş oluyor. Ve delikli bir kısım oluşmuyor. Şimdi sıranın sonuna kadar örelim. Evet, bakın şimdi böyle bu şekilde bir görüntüsü olacak. Şimdi bir sıra bir diş haroşa sırası örelim. Bir önde bir arkada örelim. Tekrar ön kısma gelelim. Evet, şöyle bir diş haroşa sırası ördüm. 36 tane ilmeğimle. Şöyle bakın şurada görünüyor. Şimdi delikli kısımları, şu ip geçirdiğim kısmı yapacağız. Bunun için ilk ilmeği örmeden alalım. Yanındakini ters örelim. Şişimizi, ipimizi böyle bir dolayalım. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters örelim. Şişimize ilmeği bir dolayalım. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters örelim. Bir dolayalım. 2 ilmeği birlikte ters örelim. Bir dolayalım. 2 ilmeği birlikte ters örelim. Böyle sıra sonuna kadar gidelim. Evet, şöyle oluşturdum bakın. Delikli kısımlar zaten belli oluyor. En sona 2 ilmeği birlikte ördüm. Bir ters, en sonuncu ilmeği düz olarak ördüm. Şimdi örgünün arka yüzüne geçelim. Burada ilmek sayısını isterseniz sayın. Eksilme artma olmasın. 36 tane ilmeğimiz olması gerekiyor. Şimdi ilmekleri yine artma yaptığım, yani doladığım, artma diyorum, doladığım ilmekleri de ters olarak örelim. Şöyle göstereyim. Bakın delikli kısımları oluşmaya başladı. Sırayı bitirelim. Evet, bakın bu şekilde yine örgünün ön yüzüne geldim. Şu delikli kısımları oluşturdum.
Şimdi burada ilmekleri örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde ters olarak öreceğim ve toplamda 5 diş haroşa sırası oluşturacağım ben. Şöyle şu kısmını bakın 1, 2, 3, 4, 5. Pembe rengimle 5 diş haroşa sırası 36 tane ilmeğimle öreceğim. Sonrasında yeşil ipimize geçeceğiz. Şimdi sıraları bir tamamlayalım. 5 diş haroşa sırası örelim. Evet, sıralarımı tamamladım. 1, 2, 3, 4, 5 diş haroşa sırası ördüm. Örgünün arka yüzüne geçtiğimde şimdi burada yeşil rengimi bağlayacağım. Şöyle. Şimdi pembe rengimizi kesebiliriz. Onu keselim. Artık yeşil rengimle devam edeceğim. Toplamda 36 tane ilmeğim vardı. 2'ye böleceğiz. Renk geçişlerinde ilk ilmeği örelim. 18 tane ilmeğimi böyle tek tek örerek şişime alıyorum. Örgünün arka yüzündeyim ve renk geçişi yapıyorum. Böyle 18 ilmeği alalım. Şöyle sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18. 18 ilmek bu tarafta. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 18 ilmek de bu tarafta kaldı. Şimdi buradan geriye dönüyorum. Böyle geriye döndüm. Bu 18 ilmeğimle artık örmeye devam edeceğim. Böyle toplam 9 diş haroşa sırası örelim. 10. sırada ilmekleri keserek örgümüzü tamamlamış olacağız. Şuradaki ilmekleri başka şişe de alabilirsiniz ya da bir ipe de iğne yardımıyla alabilirsiniz. Buradaki 18 ilmeğimizle örmeye devam edeceğiz. Git gel yaparak toplam 9 diş haroşa sırası örelim. Evet, bakın bu şekilde sıraları tamamladım. 2, 4, 6, 8, 9, 10. sırayı öreceğim. 10. sıramda ilmeklerimi kapatarak örgümü bitireceğim. Kalan ilmeklerimle yine örmeye devam edeceğim. Şimdi git gel yaparak bu şekilde ördüm. Şimdi örgünün ön yüzündeyim. 10. diş haroşa sırasını örerken ilmeklerimi kapatıyorum. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm. Kalan ilmeği diğer şişe aldım. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm. Kalan ilmeği diğer şişe aldım. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm. Kalan ilmeği diğer şişe aldım. Böyle tüm ilmeklere aynı işlemi uygulayalım. Evet, bakın böyle son bir ilmeğim kaldı. Burada ipimi biraz uzun keseceğim. Bunu dikmek için kullanacağım. Şöyle kestim. İlmeğimizi şu şekilde çekelim. Bakın bu şekilde tamamlamış oldum. Şimdi bu tarafa geçeceğiz. Bu taraftan geliyorduk. Bakın sonra ilmekleri ayırdık. Buraya örmeye devam ettik. O yüzden yine kaldığım yerden devam ediyorum. Yani örgünün arka yüzünde kalmıştık. Şimdi şöyle bu ipimizle nasıl başlayacağız? Şöyle buraya bir ilmek atacağız. Şöyle. Hem de ipimizi örgümüze bağlamış olacağız. Attığımız ilmek fazladan olduğu için 2 ilmeğin ikisini birlikte örüyorum ki fazla ilmek olmasın. Yine aynı şekilde örmeye devam edelim. Böyle renk geçişini yapalım. Örgünün ön yüzüne geldim. Yine 9 diş haroşa sırası örelim. 10. sırayı örerken ilmekleri kapatarak aynı bu şekilde kapatalım. İpimizi kesip kopartalım. Sonra dikimine geçelim. Evet, bakın bitmiş hali bu şekilde olacak patiğimin. İki tarafını da örmüş oldum. Burada ipimi uzun bırakmıştım ilk ördüğüm tarafta. İğnemi geçirdim. Bunu şöyle ters çevireceğimiz için böyle patiğin düz tarafından dikiyorum. Şöyle iğneyi geçirelim. İpimizi böyle bir kez dolayalım. Buraya düğümlü bir dikiş yaptım. Sadece bu yeşil kısmı şöyle çevirdiğim için bakın
düz tarafından dikiyorum. Bir defa daha şöyle düğümlü dikişimi yaptım. Böyle ilmeklerden geçirerek ipimi gizledim. Burada keselim. Kesme işlemi de yaptım. Bu yeşil kısmı dediğim gibi patiğin düz tarafından diktim. Şimdi tersini çevirelim. Tersinden de pembe kısmı dikelim. Tekrar iğneme ipimi geçirdim. Şöyle kaldığım yerden devam ediyorum. Patiğimin de tersinde çevirdim. İpimi şöyle düğümlüyorum. İlmeklerim bakın şöyle tek kanatlarına batarak alıyorum. Karşılıklı. Şöyle bir buradan bir bu taraftan iç taraftakileri alıyorum. Böyle dikerek devam edelim. Bu kısmı da aynı olacak. Bakın şöyle içten bir buradan bir bu taraftan alarak dikelim ve tamamlayalım. Evet, patiğimin dikimini bitirdim. Düz tarafını çevirdim. Görüntüsü bu şekilde olacak. Bakın şöyle. Şurada bir ipim kalmış. Onu gizleyelim. Bakın görüntüsü bitmiş hali. Bu delikli kısımlardan bağcık geçirerek de kullanabilirsiniz. Bu şekilde hani kordon şeklinde yapamayabilirsiniz. Bu şekilde yani yapmayı bilmiyorsanız, eğer böyle yapmak istemezseniz zincir çekerek de yapabilirsiniz. Bunu ben böyle ipi ikiye katlayıp elimde böyle burarak yapıyorum. Bu şekildeydi patiğimiz. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.